Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarına değineceğiz. Avrupa Merkez Bankası faiz kararları sonrasında Euro Türk Lirası'nda ve Sterlin Türk Lirası'nda yön hangi yöne çevrilebilir? Sizlerle birlikte bunu burada teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. 21 Temmuz itibariyle biliyorsunuz sevgili dostlarım, Avrupa'da ECB'nin faiz artışları olacak. Bu faiz artışları neticesinde de Euro'da ve Sterlin Türk Lirası'nda yükselişler, düşüşler hangi bölgelere kadar gelebilir? Geniş çaplı olarak sizlere bu video içerisinde bunlara değinmeye çalışacağım sevgili dostlarım. Evet, videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız çok memnun olurum sevgili dostlarım. Evet, Euro ile başlayalım hemen. Euro Türk Lirası'nda önümüzdeki günlerde 21 Temmuz 2022 tarihi itibariyle arkadaşlar faiz artışı yönüne gidilecek. Faiz kararıyla birlikte 1 Euro 1 dolar eşitlenmişti biliyorsunuz bu faiz kararlarından önce. Faiz kararlarının alınmasından sonra ise arkadaşlar Euro bölgesinde yukarı yönlü hareketlenmeyi sizlerle birlikte izledik. Şimdi elinde Euro Türk Lirası bulunduran sevgili dostlarımız için 17 lira 96 kuruş bölgesinden geçen alan önemli bir direnç alanı olarak kısada takip edilmesi gereken bir seviye olarak gözükmekte. Yükselişlerin tekrardan devam edebilmesi için 17.96 seviyesi üzerinde Euro'da günlük kapanışları takipte kalacağız. Burada eğer 17.96 seviyesi üzerine Euro kendini atabilir, burada tutunmaya devam edebilir ise ilk etapta Euro'da hedefimiz 18 lira 26 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte kısada takip etmek olacak sevgili dostlarım. Daha orta bazlı Euro'da baktığımız zaman haftalık grafikte Euro Türk Lirası'nı incelediğimiz zaman Christine Lagarde'ın almış olduğu son faiz kararının ardından arkadaşlar yukarı yönlü ivmelenmeleri zaten sizlerle birlikte izledik. 17 lira 72 kuruş seviyesinden Euro'da haftalık kapanışta geldi. Bu haftalık kapanışlara baktığımız zaman Euro seviyesinde önemli bir kapanış mı derseniz evet 16.78 üzerinde her kalış orta bazda Euro'yu takip eden sevgili dostlarımız için önemli ve iyi bir kapanıştır. O yüzden 16.78 üzerinde Euro'nun kalıcılığında ilk hedef orta bazda izlenmesi gerekecek olan alan 19 lira 22 kuruş seviyesine doğru Euro'da hala da yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini bizlere göstermekte. 16.78 üzerinde haftalık kapanışlar olması bizlere orta vadede Euro'da hala yönün 19 lira 22 kuruş seviyesine doğru Euro'daki atakların devam edeceğinin bir işareti. Kısada takip ettiğimiz önemli destek aşağıda 17 lira yukarıda 17.80 seviyesinden geçen alan ve 17.96 dirençleri. Bunlar kısa vadede izlenmesi gereken önemli seviyeler. Kuvvetli destek bölgesi ise arkadaşlar 17 lira 17 lira 67 kuruş seviyesinden geçen alan olarak günlükte izlenebilir. Bu destek günlük kapanışlarda altında kalınmaması gereken bir destek. Bu desteği korumamız durumunda ana hedef 18 lira 45 kuruş seviyesine doğru gidecek bir Euro Türk Lirası'nı bizlere izletebilir. Bizlerin burada aylık bazda gene daha uzun bazda Euro'yu takip eden sevgili dostlarımız için ise arkadaşlar takipte kalınması gereken en önemli destek bölgesi mum hareketleriyle birlikte baktığımız zaman çerçevesinde 18 lira 70 kuruş seviyesinden geçen direnç. Şuradaki 18 lira 70 kuruş bölgesinden geçen direnç. Bu direnç aylık bazda bizim direnç seviyemiz ve tekrardan yukarı yönlü ana hedef bölgemiz olan 20 lira 74 kuruş seviyesine doğru gidebilmesi için 18 lira 70 kuruş seviyesinden geçen ana direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması şart. Bizler burada 16.78 haftalık takip ettiğimiz destek üzerinde kaldıkça bu aylıktaki kuvvetli direnç bölgesini test etme olasılığımız da oldukça yüksek. Yani ECB'nin 0.25 bas puanında faiz artışlarına gidecek olması bizleri kısa vadede Euro Türk Lirası'nda 18-26 bandına doğru yukarı yönlü taşıyabilir. Fakat buradan bir sürpriz 0.50 bas puanlık faiz artışı Euro bölgesinden gelirse de arkadaşlar buradaki hareketlenme Euro Türk Lirası'nı 18 lira 70 kuruş civarına kadar yukarı yönlü de taşıyabilir. Şu anda Euro Türk Lirası'nda yön hala da yukarı gözükmekte. Euro'daki en büyük tehlikelerden biri Rusya'nın Euro bölgesine, Avrupa bölgesine uygulamış olduğu şu an itibariyle tam da Euro'nun faiz açıklayacağı güne denk gelen ayın 21'ine kadar doğalgaz ve petrol akışını tadilat sebebiyle kısıtlaması yönünde.
Özellikle Rusya bu kısıtlamaları 21'inden öteye taşır ise bunu bir ambargo şeklinde kalıcı olarak Avrupa bölgesinde bir kalıcılık haline veya durumuna sokar ise sevgili dostlarım, Euro Türk lirasını yani Avrupa bölgesini enflasyonist baskı yönünden daha da zorlar bir duruma getirebilir. Şu anda enflasyonun %8'ler civarında olması ECB'yi, Christine Lagarde yani faiz artışlarına yönlendiriyor. Bu faiz artışlarının 0,25 beklentiler içinde olduğu fakat 0,50 bas puan civarına doğru da çıkabileceği beklentileri oldukça yüksek. Ayrıca Rusya tarafının bu uyguladığı enerji ambargolarının devam etmesi durumunda enflasyonun %8'lerden %9 veya çift taneli %10 rakamlarının üzerine doğru çıkma olasılığı da oldukça fazlalaşmış durumda. Yani bu durum ECB'nin 0,50 bas puanlık bir faiz artışına da gidebileceği yönünde algılanmakta. Şimdi gelişmekte olan ülke paraları cinsinden Euro'yu değerlendirecek olursak arkadaşlar Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı her faiz artışı maalesef ki bize olumsuz yönde yansıyacak. Çünkü Avrupa ile iş yapan, ticaret yapan iş adamlarımızın bu bölgelerden kredi bulma faiz oranları da yükselecek olması. Ayrıca faiz artışlarından kaynaklı olarak da Euro'ya erişimin de güçleşeceği bir dönem. Bu dönem dolayısıyla her ne kadar da dolar-euro paritesi birbirine eşit olarak seyrini devam ettirse de gelişmekte olan yani TL karşısında Euro'nun değerlenme olasılığı oldukça yüksek gibi gözükmekte. Benim Euro'da 2022 yılı içerisindeki beklentilerim Euro'nun ilk etapta 20 liralar seviyesine doğru yukarı yönlü ataklarını devam ettireceği yönünde. 20 lira 70 kuruş civarından geçen önemli bir rekor seviyesi mevcuttu. Bu rekorun da kırılıp 22 TL'ler civarında bir Euro Türk lirasını sizlerle birlikte takip etme durumumuz da oldukça fazla. Yön şu an Euro Türk lirasında yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla hala da yukarı yönlü seyrini devam ettirmekte. Sterlin Türk lirası tarafına baktığımız zaman kısada sterlin Türk lirasını incelediğimizde 4 saatlik periyotlarda baktığımız zaman sterlinde de yukarı yönlü hareketin devam ettiğini takip ediyoruz. Bizler için sterlin Türk lirasında en kuvvetli şu an için yükselişin devam edebilmesi için 20 lira 97 kuruş bölgesinden geçen direnç önemli bir seviye olarak takip edilmesi gerekli. Bu seviyenin üzerinde bizler kapanışlar yakalayabilir isek bizi 20 lira 97 kuruş seviyesinden bir üst kademe olan 21 lira 27 kuruş seviyesindeki şurada gördüğünüz direnç seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin tekrar devamı gelebilir. İlk etapta ben sterlinde de 21 lira 27 kuruş civarlarına doğru yukarı yönlü hareketin devam edeceği beklentisi içerisindeyim sevgili dostlarım. Buradan yukarı yönlü hareketin bu kanal dışına taşması da 21 lira 46 kuruş seviyesine doğru bu hafta faiz artırımlarıyla birlikte sterlinde yönün kısada 21 lira 46 kuruş seviyesine doğru evrilmesini de bizlere getirebilecek hareketleri başlatabilir. Sterlin İngiltere Merkez Bankası kararlarıyla birlikte biliyorsunuz İngiltere Merkez Bankası faiz artışlarına daha önce başlamış durumda. Bu faiz kararlarını ve faiz artışlarına da devam edecek. Çünkü İngiltere bölgesinde de yine enflasyonist baskı devam etmekte. Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere para biriminin gücünü de oldukça yüksek tutmakta kararlı. Çünkü kraliçenin resminin bulunduğu para düşük seviyelerde olamaz. İngiltere elinden geldiği kadar para miktarını yüksek tutmaya çalışacaktır sevgili dostlarım. Evet, haftalık bazda sterlin Türk lirasına baktığımız zaman sterlinde özellikle 19.74 önemli bir seviye arkadaşlar. 19.74 neden önemli bir destek? Çünkü 19.74 haftalık bir destek ve bu destek kırılmadığı müddetçe buradaki kanal aralığında sterlinin gidebileceği seviye 22 lira 54 kuruş seviyesine kadar sterlinde yukarı yönlü hareketin devamını getirebilecek olan orta bazda sterlin takip eden sevgili dostlarımız için de bir ana hedef bölgesi olma niteliğini hala da korumaya devam ediyor. Uzun bazda sterlin Türk lirasını takip eden sevgili dostlarımız için ise aylık bazda grafiğimize baktığımız zaman sterlinde en önemli özellikle 18 lira. Evet 18 lira bu aylık bazda daha aşağılardan alım yapan sevgili dostlarımız için 18 TL civarında sterlin TL'nin hala da altında bir aylık kapanış yapmamasıyla birlikte
Buradaki hedef bölgesi de 21 lira 87 kuruş civarından geçen alanı bizlere ana hedef bölgesi olarak takip etmemiz gerektiğini söylemekte sevgili dostlarım. Kısacası baktığımız zaman sterlinde 22.54, evet şuradaki 22.54 seviyesi önemli bir hedef bölgesi ve bu hedef bölgesinin aşağı yönlü döndü diyebilmemiz için ise arkadaşlar 19.74 civarının altında kapanışlar gelmesi şart. Burası 19.74 altında kapanış yapmadığı müddetçe hala da 22.54 potansiyeli sterlin için masada olan ayrıcalıklar arasında. İkinci bir kanal aralığı ise 21.87 civarından geçen bir bölge. Bu 21.87 civarının en güçlü destek noktası ise aylıkta 18 TL'den geçen bölge. Burayı da sizlerle birlikte yakından takip edeceğiz. Bunu son zamanlardaki kapanışla birlikte 20 lira 30 kuruş seviyesine doğru da yukarı yönlü değiştirebiliriz arkadaşlar. 20 lira 30 kuruş hedef noktası 21 lira 87 kuruş bölgesinden geçen alan. Kısada takip ettiğimiz zaman ise arkadaşlar 21.46 hedefi. Bu 21.46 hedefi içinse önemli destek noktasının 20 lira 97 kuruş seviyesi bölgesinden geçtiği de unutulmamalı. Yani sizler kısada 20 lira 97 kuruş seviyesi üzerindeki kapanışları hala da sterlinde takip edeceksiniz. Çünkü buranın üzerindeki günlük kapanışların devam etmesi sterlinde ilk kısadaki ana hedef bölgesini 21 lira 46 kuruş seviyesine doğru taşıyacak harekettir. Orta vadede sterlin takip eden sevgili dostlarımız 20 lira 30 kuruş kapanışlarını takipte kalacak. Çünkü buranın da ana hedef bölgesi 21 lira 87 kuruş civarından hala da geçiyor. Haftalık kapanışlarda burayı takip edebilirsiniz. Aylık kapanışlarda ise 19 lira 74 kuruş seviyesini takipte kalın. Bu seviyenin altında bir kapanış olmadığı sürece de burada sterlinde ana hedef bölgesi 22 lira 54 kuruş seviyesinden geçen bize ana hedef bölgesini sterlinde takip etmemiz gerektiğini gösteren alan şeklinde değerlendirilebilir bir alan seviyesi yaratmakta sevgili dostlarım. Boris Johnson'ın son zamanlarda hükümetten istifasına zorlanması diyelim. Kendisi bu konuda pek istifa etme taraftarı gibi değildi. Fakat buradan istifaya zorlanması İngiltere piyasalarında olumlu algılandı arkadaşlar. Bunun olumlu algılanması sonucunda da sterlinde parite karşısında, özellikle dolar sterlin paritesi karşısında sterlinde yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izledik. Tabi Euro'da olduğu gibi sterlin tarafında da faiz artışlarının devam etmesi sterlin para birimine olan borçlanma oranını gelişmekte olan ülkelerde bulunan ticari alışverişlerde bulunan kişilerin paraya ulaşma faiz oranlarının da yükselmesinden dolayı daha da zorlaşacağından dolayı euro ve sterlinde yön hala da destek bölgeleri kırılmadığı müddetçe yeni bir rekor seviyelerini test etme olasılığı oldukça yüksek ve bu kararlılık devam etmekte gibi gözükmekte. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte Euro Türk Lirası ve Sterlin Türk Lirası'nı geniş geniş inceledik. Bazı arkadaşlarımızın sistemleri vardı. Euro ile sterlini geniş bir kapsamda incelememi istemişler. Sizler yorumlar kısmına incelemek istediğim para birimlerini yazar iseniz onları daha geniş burada test etmeye, grafik üzerinde analiz etmeye çalışırım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.